Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, böyle çağla yeşili gibi, bazı yerlerde kuşkonmaz yeşili diye de geçiyor. Bu renkte çok güzel bir torba çanta yapacağız. Yine her zamanki gibi klasik dikdörtgen tabanımı hazırladım. Şimdi biraz sonra yine detaylarını vereceğim. Bu dikdörtgen taban yapımının videosunu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Yine videolarımın arasından bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle birkaç hatırlatmamı yapayım. Daha sonra başlayayım. Tekrar söylüyorum. Özellikle daha kaliteli bir görüntü izlemek istiyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar butonu var. Ona basıp oradan kaliteyi seçip kaliteden daha yüksek görüntü kalitesini tercih ederseniz çok daha net bir şekilde videoları izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız da yine çok mutlu olurum. Zil sesini açmayı unutmayın ki yayınladığım çantalar hemen size bildirim olarak gelsin diyorum ve çantamın detaylarına başlıyorum. Evet, şimdi ilk olarak klasik çile halinde satılan kağıt tiplerden kullanıyorum. Bu çanta için tığım 3,5 milim, şöyle biraz daha yaklaşayım, 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım bu çantada. Hemen şöyle taban ölçüsünü de vereyim. 31 santime 14 santimlik bir tabanım var. Aynı o açıklamalara eklediğim dikdörtgen taban videosunda olduğu gibi 35 zincirle başladım. 35 zincirden sonra bir zincir daha çekiyorum. 35 artı 1 diyorum buna. O da neydi? Yukarı yükseltiyi sağlayabilmek içindi o zincirimiz. Sonrasında tam 12 sıra örüyoruz bu şekilde. Çünkü o videomda taban bir tık daha büyüktü. Ve aynı zamanda da 3 milimlik tığ kullanmıştım. O yüzden 15 sıralık bir taban örümü vardı. Ancak burada 3,5 milimle ördüğüm için tekrar şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıralık tabanımız var. 12 sırayı ördüm. Tam köşeye geldim. Şimdi burası önemli. Tam köşeye geldiğimde şu görmüş olduğunuz bir alttaki videomu indireyim artık kameramı. Şu görmüş olduğunuz biliyorsunuz tam köşelerde üçlü batıyorduk. O üçlünün ortadakini de ördükten sonra artık ipimi kesiyorum. İğne ile üçüncünün üstünden üçüncüyü atlıyorum ve dördüncüden ne yapıyordum? İğne ile birleştiriyordum ve tabanım köşede bitiriyordum. Ben temizledim, ütüledim, hazırladım. Buna çok dikkat edelim. Tabanları mutlaka bitirdikten sonra ütülüyoruz. Üstünü örmeye ondan sonra geçiyoruz. Çünkü tabanı daha sonra ütüleme şansımız yok. Her zaman bahsettiğim gibi örmeye tekrardan çantamızın ortasından başlayacağız. Yani çünkü bitirdiğimizde çantanın tam bittiği yerin şu kenar ortasında olmasını istiyoruz. O yüzden her zaman çantalarımıza tabanı bitireceğiz. Bitirdiğimiz yerden başlamıyoruz bakın. Hep şu taban ortasının hizasından başlıyoruz. Hazırsanız örmeye başlayalım. Şöyle bir hizalıyorum. Şöyle şurası benim için ideal. Şuradan başlayacağım. Eğer ki bir taban hattı oluşturmak istiyorsanız siz isterseniz şöyle arka loblardan da örebiliriz. Hatta öyle örelim şimdi. Şu şekilde çıkarttım ilmeğimi ve bir tane şöyle bunu sıkılaştırdım. Hemen yan tarafa geçiyorum. İlk sırayı dümdüz sık iğne ile dolaşacağız. İlk köşeyi göstereyim. Sonra siz aynı işlemi dört köşede de yapmış olacaksınız. Bu tarz çanta ördüğümüzde özellikle dikdörtgen taban kullandığımızda ben çantayı üste çıkmaya başladığımızda tabandan sonra köşede mutlaka bir tane arttırma yapıyorum. Tam köşeye gelen kısma. Çünkü bu çantanın üst formunun daha düzgün olmasını sağlıyor.
Diğer türlü birazcık köşelerde kasma yapabiliyor. Bakın tam geldim köşeye. Bu köşeye geldiğimde şimdi köşeye 2 tane batacağım. Aynı yere 2 tane batıyorum. Bakın hatırlarsanız köşeleri üçlü yapıyorduk. Şimdi üçlü yapmıyoruz. Sadece 2 battım. Bu şekilde bu arttırmayı, yani bir arttırma yapmış oldum ya şu köşede. Bunu aynısını her köşede yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum, geliyorum. Buradan sonra artık örneğimizi koymaya başlayacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Artık örneğimizi koymaya başlıyoruz. Şimdi şu ilk yapmış olduğum, hatırlarsanız sık iğnemdi. Yani sık iğne benzeri ilk başladığım yerde. Onun hemen tabanına, dibine batıyorum. Ve normal sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındakinin tepesine normal bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin tekrardan dibine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakideyiz, bakın. Bunun normal tepesine, bir diğer yanına geçtik, dibine. Hep bu şekilde gideceğiz. Bir tepesine, bir tanesinin dibine. Tepesine, bunun dibine. Tabi burada yeterli bir şekilde uzatmayı unutmayın. Eğer yeterince uzatmazsanız bunlar aşağıya doğru böyle sıkışırlar. Ona dikkat edelim. Yani yukarıdaki ilmeğinizin seviyesine gelene kadar ne yapmanız lazım? Uzatmanız lazım. Bakın şöyle uzatıyorum bunu. O şekilde çekiyorum. Yanındakinin tepesine şu köşeyi de dönelim. Sonra sıra sonuna kadar hep aynı şekilde geleceğiz. Şimdi burada artık ne yapacağım? Şunun dibindeyim. Yanındakinin tepesindeyim. Şimdi kıvrılmaya başlıyoruz artık. İlk etapta dediğim gibi şöyle içten ördüğümüz için şöyle içe doğru kıvıttırın. Eğer bunu bu şekilde uzattırırsanız köşeniz sürekli genişlemeye devam eder. Şimdi sıradaki ilmeğim bu. Bunun dibindeyim. Sıra dipte. Şöyle dibine girdim. Çektim. Uzattım iyice. Görüyor musunuz? Şu tepe ilmeklerimi hiç gevşetmiyorum. Şu tepe ilmeklerim. Hep ne diyordum? Şu tığımdaki ilmek her zaman sıkı kalacak. Ben uzatma işlemimi hep ikinci ipte yapacağım. Evet, sık iğnemizi yaptık. Hemen yandakinin dibine. Bu şekilde bir uzun bir kısa sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi bu yöntem hiç arttırma eksiltme hiçbir şey yapmadan, şimdi artık burayı biliyorsunuz spiral haline getirmiştik zaten. Yani artık burası dümdüz devam edecek. Buraya kadar gelelim. Ondan sonra tekrar üst sırada ne yapacağız? Onu göstereyim. Sonra 25 santim olana kadar artık aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik artık sıra sonuna. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi sırada ne var? Bakın yanında ilk yaptığımız uzun olan var. Hemen uzunun tepesine sık iğnemi yaptım. Yanındaki sık iğnenin, burada sık iğnelerin olduğu kısım görüyorsunuz. Onun dibine. Yani artık ne oldu? Uzun sık iğnelerin, bakın uzun sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Kısa sık iğnelerin ise üzerine uzun sık iğne yapıyoruz. Uzunun üstüne kısa, kısanın üstüne uzun yapıyoruz. Bakın burada kısa var. Hemen dibine giriyorum. Şöyle dibine. Şöyle iyice göstereyim. Bakın. Tam şurada kısa sık iğnemiz var. Yani normal sık iğnemiz var. Hemen dibine giriyorum. Şu dibine girdim.
battı, çıkarttım. Şimdi uzundayız. Uzunun tepesine normal sık iğne. Şurada bakın sırada normal sık iğne bölümündeyiz. O zaman onun dibine battık. Uzun sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde kısanın üstüne uzun, uzunun üstüne kısa şeklinde hep spiral bir şekilde olduğu için zaten sıra sonu falan yok. Yani aslında normal sık iğneden çok bir farkı yok. Sadece dediğim gibi. Bakın köşelerde yine buna dikkat edin. Şöyle göstereyim. Kaymış gitmişim gene. Bakın burada geldik ya. Şimdi uzunu yapacağım. Şunu şöyle bir bükün. Yoksa buradan bunu buraya yapıp da uzatmaya kalkarsanız şu ilmeğiniz boşalır. Köşe geniş olur. Yani köşe dönüşü tam güzel olmaz. O yüzden bunu şöyle sıkın. Şu ilmeğiniz sıkı dursun. Yapın ki şu köşe kasması oluşabilsin. Şimdi sırada kısadayım. Küçük sık iğne, dibine battım. Büyük sık iğne. Bakın şöyle şu dönme hattı artık ne oluyor? Oluşmuş oluyor. Bu şekilde şöyle daha net şekilde göstereyim. 25 santim örelim. Daha sonra devam edelim. Evet, çantamızı artık tamamladık. Şöyle 25 santim olacak şekilde ördük. Tam başladığımız hizadan, yani çantayı şöyle tuttuğunuzda, şöyle bir şu formu verdiğinizde tam yanda kalacak şekilde bitirdik. Şimdi burada artık iğne ile ipimizi gizleme noktasına geldik. Şimdi burada ne yapıyorduk? Şöyle çevirelim çantamızı biraz. Şimdi burada ne yapacaktık? Yanındaki değil, hemen diğer yanındaki yerden ipimizi geçireceğiz. Bitirişleri her zaman iğne ile yapıyorduk. Buradan geçirdim. Bakın bu ilmek bir altındaki ilmeğin üzerine gelmiş oldu böylece. Sonra ilk girdiğim yerden tekrardan, yani ipin çıktığı yere tekrardan girmiş oluyorum. Şimdi bu şekilde herhangi bir ilmek göz sayısı artmış olmadı. Çünkü buradaki ilmek alttaki ilmeğin tam üstüne geldi. Ve böylece hiçbir artma, azalma olmadı. Şimdi artık işleme yapacağım bölüme geliyoruz. Hasır kısmı örmeye başlayacağız. En son ilmek kaydırması yaptığımız yerde bakın şöyle göstereyim. 2 tane ilmeğimiz var burada şimdi. Şu altındaki gerçek ilmek, şu da ilmek kaydırma ilmeği. Bunu ikisini birden şöyle alıyoruz. Şimdi bu ipimi de altından yürüteceğim. Hiç iğneyle gizlemekle uğraşmayacağım. Şöyle alttan ipimizi geçirdik ve sıkılaştırdık. Şimdi başlıyoruz artık sık iğne bölümüne. Burada dümdüz hiçbir şekilde örnek olmayacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Nereye kadar? Sıra sonuna kadar. Hep aynı şekilde örüyoruz. Alttan da iplerimi ne yapmış oldum? Hem gizledim hem de sökülme vesaireye karşı da garantilemiş oldum. Hemen şunu da yapalım. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, geldik şimdi birleşim yerine. Ne yapıyorduk? Şu sık iğneden arkadan geliyoruz. İpimizi geçirdik. Çektik arkaya. Hemen şuradan tekrar giriyorum. Sıkıştırdım. Ve çıkarttım. Bu şekilde her sıra sonunda aynı işlemi tekrar edeceksiniz ve sık iğneden tam 5 sıra öreceğiz. İşleme yapacağımız sıra bu. Evet, geldik şimdi sıra başına. Ne yapıyorduk? Yine uzattık. Şöyle önce yerini bir yapalım. Şöyle geldik.
arkaya çektik. Şöyle sıkıştırdık ve şöyle sıkılaştırdık. Şimdi hemen bir zincir daha çekiyorum. Bir kere arttım. Yan tarafa geldim ve çakma trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Buradan da 2 boşluk bırakıyorum. Hemen yana geçtim. Çakma trabzan. Bir daha yanına. Yine şöyle çakma trabzanımı yaptım. Aynı şekilde 2 zincir geldim. Çakma trabzan. Yanına yine çakma trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, yine geldik sıra başına. Burada ikili değil üçlü oldu sayıdan dolayı, ama hiç önemli değil. Şuradaki zincir değil de ilk yaptığım çakma trabzanın tepesinden girdim. İpimi yine arkaya çektim. Sıkılaştırdım ve tekrardan sık iğne ile devam ediyorum bu sırada. Bu sefer çok uzun yapmayacağız sık iğnemizi. Sadece bir 3 sıra kadar yapacağız. Şimdi burada da şunu tavsiye ediyorum. Çakma trabzan yaptığımızda ilk çakma trabzanın tepesine batması birazcık zor oluyor. Yani şunun tepesine batması birazcık zor oluyor. Şurası zincir gibi olduğu için. İsterseniz hiç oraya batmayıp direkt içine üçüncüyü yapın. Dördüncü de bakın bu rahat batılıyor. İkinci çakma trabzanın tepesine şu şekilde batabilirsiniz. Yani tekrar gösterelim. Bir, iki tane delik için yaptık. Bir tane şimdi birinci çakma trabzanımız için yaptık. Boşluğa etti 3. Şimdi artık şu ikinci çakma trabzanımızınkini kendi tepesine yapıyoruz. Evet, bu şekilde yine 3 sıra örelim. 3 sıra ördükten sonra çantamızın ağzını kapatalım. Evet, geldik artık sıra sonuna. Burada hasır rengimle işim bitiyor. Bakın şu birleştirme kısmını yapmadım. Görüyorsunuz. Bu kısmı artık iğne ile devam edeceğiz. Şu yukarıya doğru çıktığımız, bunu değil yanındakinden hemen şöyle giriyoruz ve çıktığımız yerden tekrar aşağıya battık. Bu şekilde çantamızın ağzını tamamlamış olduk. Şimdi tekrardan yeşil ipime geri geçiyorum. Ağzını kapatacağız. Ters sık iğne yöntemiyle. Şu en son bitirdiğimiz yerdi. Şöyle hemen, evet, biraz akşama kaldım. Kamera netlemekte artık zorluk çekiyor. Şöyle başlıyorum. İpimi alttan şöyle çektim. İnanın zor tutuyorum çantayı. Bir tane hemen sık iğne ile şöyle zincir diyelim, hatta onunla şöyle bir sıkılaştırdım. Uzattım. Bir tane atladım. Yana kaydım. Ters sık iğne yapıyoruz. Uzattım. Hemen bir tane atladım. Yana kaydım. Uzattım. Hemen yana kaydım. Uzattım. Bir tane atladım. Yana kaydım. Bu
Bu şekilde yine bu yöntemle her zamanki gibi sıra sonuna kadar geliyoruz. Artık çantamızı bitirmiş bulunmaktayız. Buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra işleme kısımlarını yapacağız ve daha sonra büzgüsünü, püsküllerini yapıp sapımızı takacağız. Evet, artık çantamızı bitirmiş durumdayız. Bakın birden başkalaşım geçirdi çantamız. Şimdi şu ağız kısmında video çok uzun olsun istemedim. O yüzden şu ağız kısmındaki işlemeyi videosunu çekmedim. Ama daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Zaten bu benim kılaçlarımda, çantalarımda kullandığım bir işleme şekliydi. O yüzden bu kısmını görebilmeniz için, nasıl yapıldığını öğrenebilmeniz için linkini açıklamalar bölümüne atacağım o çantamın. Geri kalan kısımları bakın şöyle hasırla yeşilin tam kesiştiği noktaya bir ilmek kaydırması, yine ters sık iğne ile hasırın en son bitimine bir ilmek kaydırması, bunları kiremit rengiyle yaptım. Hemen bir altını yeşille dolaştım. Görüyorsunuz şu ortadaki kısmı boş bıraktım. Buradan büzgümüzü geçireceğiz. Şu kısmı böyle nasıl söyleyeyim, daha çantaya daha etnik, daha böyle tarz bir hava katmış oldu. Şimdi buradan sonra büzme aparatını yapacağım. Bunda sap çalışmayacağım. Yani sap örmeyeceğim. Çünkü deri sap kullanacağım. Şöyle göstereyim. Şu kendinden böceli dediğimiz dikme aparatlı ayarlanabilir bir sap takacağız. Yani dilerse kullanan kişi çapraz çanta olarak, dilerse kol çantası olarak bu sayede rahatça kullanabilecek. Bunu en son dikeceğiz. Şimdi o zaman ne yapacağız? Sadece büzgüsünü yapacağız. Yani kordonunu yapacağız ve kordonunun ucuna da püskülünü yapacağız. Şimdi bu çantamız biraz tok bir çanta. Yani çift kat gibi olduğu için bu örnek birazcık sert bir çanta. O yüzden bu çantayı büzdüğümüzde yani onu kaldırabilecek biraz bir büzmeye sahip olması gerekiyor. Bakın nasıl olacak? Şöyle form olarak da bir tekrardan şöyle göstereyim. Şu şekilde büzdüğümüzde şöyle bir pileleme yapıyoruz. Keşke kadrajı hepsini alabilsem. Bu şekilde yapacağız. Zaten biraz sonra büzgülerini taktıktan sonra bitmiş halini daha net göreceğiz dedim ve hemen büzgü yapmaya başlıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi iki tane kiremit rengi ipimden aldım. İkisini aynı anda şöyle birazcık boşluk bırakıyorum. Şu kadar ağzına püskül takmak için. Şöyle aldım. Bir kere geçirdim. Bir kere daha geçirdim ve sıkılaştırıyorum. Şimdi bu noktadan sonra artık iplerimi birbirinden ayırıyorum. Bir tanesini parmağıma doladım. Bir tanesini ise şu elimde boşta bırakıyorum. Şöyle bakın, alttan üste doğru geçirdim ve çıkarttım. Yine alttan üste doğru geçirdim. Çıkarttım. Zaten tam tersini yapmanız mümkün değil. Öremezsiniz o zaman. Mecburen bu şekilde geçireceksiniz. Alttan üste doğru. Çift zincir sistemi. Bunu dilerseniz çift renk iple de yapabilirsiniz. Başka modellerde. Bu ördüğümüz çantayı illa torba olarak yapmak zorunda da değilsiniz. Delik sırasını koymazsınız. Direkt normal böyle kol sapı takaraktan, böyle büyük bir çanta çünkü bu, yani ister plaj çantası olarak kullan, istersen el çantası olarak kullan, ama gerçekten çok büyük bir çanta oluyor. Dediğim gibi torba çantalar dışarıdan her ne kadar böyle küçük gibi gözükseler de aslında açılmış halleriyle kocaman birer çanta. O yüzden örmesi diğer çantalara göre çok daha
zahmetli ve uzun. Çünkü aparatları da çok fazla. Hem büzgüsünü yapıyorsunuz hem işte sapını hazır yapıyorsunuz. Püskülüydü derken işte o büzgüyü taktığınız aparatıydı. Ama diğer türlü düz çanta örseniz bir sapçı takar geçersiniz dedik. Bu şekilde şimdi ben bunu ölçelim hemen, çantamızın ağzı ne kadar. Tabi ütüleyeceğim ben biraz sonra. Büzgülerimizi takmadan önce. Şöyle bitmiş yani. Ağzını dikkat ettiyseniz düz sık iğneye geçtikten sonra biraz toparlanıyor ağzı. Evet, 44 santimlik bir genişliğimiz var. 44 44 88, yani 1 metre örmem yeterli olacak büzgümüzü. Büzgümü 1 metre örüyorum. Hemen geliyorum. Evet, 1 metre ördüm. Şimdi şöyle yine başlangıcında olduğu gibi püsküllerini dikmek için pay bırakıyorum. Şimdi bunu çıkarttım. Şu ağzını hemen şöyle bir tane düğümle sıkıştırıyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Güzel bir tane aparatımız olmuş oldu. Şimdi bunu ne yapmamız lazım? Bir de büzmek için bir, hatırlarsınız her zaman yaptığımız gibi bir aparat daha hazırlamamız gerekiyor. Hemen başlıyorum. 6 tane zincir çekeceğim. Bu büzgüyü yapmak için 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. Şöyle dönebilmek için. Hemen ikinciden başlayacağım. Arkadan başlıyorduk. Hatırlarsanız şu arkadaki, ortadaki kısımdan batıyoruz. Arkadaki üçlülerin hep ortası. Yani zinciri arkasına çevirdiğinizde zaten çok net göreceksiniz orta kısmını. Hemen yapıyorum ve geliyorum. Evet, görüyorsunuz. Şöyle alt kısmı gevşek olmayan, düzgün olan bir yöntemdi bu. Her zaman bu yöntemle başlamanızı tavsiye ediyorum. Ama çok zorlanırsanız tabii normal klasik zincirin içine batarak da devam edebilirsiniz. Hemen bir zincir çektim, döndüm. Diptekinden itibaren başlıyorum. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Bu şekilde git gel git gel yaparaktan 11 sıra öreceğiz. 11 sıra, yani toplamda 11 sırayı ördükten sonra çantaya nasıl monte ettiğimizi göstereceğim. Hadi örüp gelelim. Evet, ördük 11 sıramızı. Şimdi birazcık dikmek için şöyle pay bırakıyorum. Ve bakın buralarda hiç herhangi bir düğümleme vesaire yapmayın ağzında. O daha sonra orada bir, çünkü kalı tip olduğu için bu yün değil. Zaten hem çözülme yapması zor hem de orada bir hemen potluk oluşturuyor. Bu şekilde yaptığınızda dikerken daha düzgün bir görüntü elde edeceksiniz. Evet, devam edelim. Şimdi de sırada püskülümüz var. Püskülümüzü yapacağız. Şöyle elimizin en geniş kısmına ipimizi doluyoruz. Şöyle yerleştirelim. Püsküllerimizin bir tanesini hasır renginde, bir tanesini yine kiremit renginde yapacağım.
bu kadar yeterli. Şöyle keselim. Ve şimdilik bir tane ipimizle de şu kısmı bir bağlayalım. Bunu biraz sonra çıkartacağız. O büzme ipimizin ucundaki iplerle çünkü püskülümüzü bağlayacağız. Öncelikle şu şekilde sıkıştırdık. Şimdi buradan sonrasında şöyle bir güzelce elimizle bir düzeltelim. Yine ipimizi alıyoruz. Ve şu şekilde doluyoruz. Burada rastgele değil de böyle bir sıralı şekilde dolamanız gerekiyor. Düzgün olması için. Şöyle sıra sıra doladık. Bu kadar yeterli. Kestik. Şimdi bu ipimiz bizim yukarıda kaldı. Şöyle göstereyim arkadan. Bu ip şu şekilde yukarıda kaldı. Şimdi bu ipi ne yapacağım? Aşağıya alacağım. Şöyle üstten iğnem şöyle geçiyorum. Ve şöyle iğnemi takıyorum. Bu ipimi artık şu şekilde aşağıya çektim. Şimdi diğer ipin ucuyla bu ipimi bağlayacağım. Sıkıştırıyorum güzelce. Bir kere daha bağlıyorum. Bağladım. Şimdi aynı biraz önce üstten alta getirmiştik. Şimdi alttan üste şu kısa ipimi yukarıya doğru çekiyorum. Bu sayede düğümü şu sıra sıra sardığım ipimin altına geçirmiş oluyorum. Sonra bunu artık şöyle dibinden kestim ve bu şekilde püskülümü yapmış oldum. Şimdi sıra geldi şu alt kısmını hemen keselim. Şimdi şöyle güçlü bir makas alın burada, işiniz daha kolay olması açısından. Şu şekilde uç kısımlarını kesiyoruz. Şöyle bakalım kesilmeyen kaldı mı? Şimdi bunları daha sonra püsküllerinizi bitirdikten sonra çantaya takınca ya da takmadan önce mutlaka ve mutlaka ütüleyin. Üzerine bir bez koyup o zaman çok daha düzgün bir şekilde olacak püskülleriniz. Şimdi şu şekilde elimle düzledikten sonra şu alttaki şöyle çıkıntılarımızı kestik ve görüyorsunuz gayet düzgün bir şekilde püskülümüz hazırlandı. Şimdi ben aynısından bir tane de turuncu için hazırladım. Turuncuyu da aynı şekilde kestim. Şöyle bir
ne demiştik? Elimizle bir el ütüsüyle şöyle bir düzeltin. Sonrasında alt kısımlarını düzeltelim. Bakın bu daha büküsü fazla, daha sert ve ince bir ip olduğu için bakın daha diri diri, daha dümdüz. Bu birazcık daha yumuşak bir ip. O yüzden daha dalga dalga oldu. Ama dediğim gibi ütülediğimiz zaman ikisi de çok düzgün bir şekilde olacak. Şimdi gelelim artık çantamızı ütülemeye. Çantamızı ütüleyeceğiz ve sonrasında artık büzgümüzü çantamıza takacağız. Evet, şimdi artık geldik çantamızın büzgülerini takmaya. Bunun için ne yapacağız? Hemen ilk olarak çantamızın iki yan uçlarını işaretleyeceğiz. Şu şekilde işaretlerimizi koyuyoruz. Şimdi aynısını çantamızın tam ortasını bulmak için de yapacağız. Bunun için de bu sefer şu görmüş olduğunuz iki ucu bir araya getiriyoruz. Evet. Şimdi bu kısmı da hallettiğimize göre artık sıra geldi ipimizi takma aşamasına. Şimdi şu her zamanki gibi ne yapacağız? Şöyle bir arada bir pile oluşturacağız. Bakın şöyle yaptığımızda şuradaki şu pileyi istiyorum. Şu şekilde. Yani önden baktığımızda şöyle bir pile olacak burada. Şimdi bunun için hemen şöyle bir tığ yardımıyla karşı tarafta hangi delikler varsa bir oralardan geçip ipimi takacağım. Aslında yerleri bir nevi bu şekilde işaret koymuş oluyorum. Şu şekilde tığımı geçirdim. Şimdi aynı tığ geçirdiğim yerlerden artık kordonumu takmaya başlayacağım. Hatta şu arkadan gitmek daha kolay olur. Ucunu çıkarta çıkarta. Bakın bu yöntemle sayı saymaya vesaireye gerek yok. Katlamanız size zaten ipi nerelerden geçirmeniz gerektiğini gösteriyor. Tığı yavaş yavaş bakın çıkara çıkara tığın geçtiği yerlerden büzgümü takıyorum. Evet. Şimdi bu tarafı taktıysak zaten biliyorsunuz buradan sonra diğer tarafı takmak kolay. Şimdi şurası bizim ortamızmış. Ortaysa bunun ortadan çıkmasını sağlamam lazım. Yani bir tane şöyle gittim. Bir daha geldim. Şu şekilde ortadan bunu çıkarttım. Şimdi burada yaptığımın aynısının simetriğini bu tarafa yapacağım. O yüzden bu tarafı bir açıyorum. Şunu açıyorum. Buradakinin tam birebir simetriğini artık yapmaya çalışacağım. Şimdi kenarda iki boşluk, kenarda iki boşluk olacak. Sonra buradan çıkacağım, iki boşluk bırakacağım. Buradan gireceğim. İki boşluk buradan çıkacaksam o zaman şu arkada bakın arka ortada iki boşluk bırakıp girdim mi arkası tam birebir simetrik olacak. Döndürdüm. Yine aynı şekilde
yan tarafa bakarak yapıyorum. Bakın oranın birebir simetriğini hazırlıyorum. İşte bu kadar. Şimdi bir büzelim bakalım istediğimiz form oluşmuş mu? Dediğim gibi ilk başlarda çanta çok sert oluyor. O yüzden biraz büzmesi. O çok güzel oldu. Bakın tam şöyle biraz daha yukarı kaldırayım kamerayı. Harika bir form kazandı bakın. Alt tarafı tombik, üst tarafı güzel büzülmüş bir çanta oldu. Şu sadece ağız kısmına yaptığımız şu desen ne kadar değişik bir hava kattı görüyorsunuz değil mi? Tabii siz şunları daha turuncu turuncu görüyorsunuz. Daha birazcık daha onlar soft renkler, daha güzel renkler. Bunları biraz daha açık görüyorsunuz yeşili parladığı için. Ama dediğim gibi en son fotoğraflarında daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Gerçekten şahane oldu. Şimdi hemen neyi takacağız? Görmüş olduğunuz büzgü aparatımızı takacağız buraya. Bunu şu şekilde ve bu şekilde getirip dikeceğiz şimdi. Ama öncesinde ne demiştim? Şurada bir ipimiz vardı hatırlarsanız. Bu ipimi gizlemem gerekiyor. Şimdi şöyle alttaki şu sık iğnelerin arasından her zaman yataydan gizleme yapıyorduk. Hatırlarsanız bunu tekrar tekrar söylüyorum. İpleri hep yatayda gizleyin. Şu şekilde. İp kısa olduğunda önce iğnenizi geçirin. İlmeğe ipi sonra takın. Böylece daha kolay olacak. Evet. Bu şekilde ipimi içeriye saklamış oldum. İsterseniz sonuna kadar çıkartın. Ama gerek yok. Ben buradan bunu keseceğim. Şimdi artık iğnemi asıl ipime geçiriyorum. Şimdi bu dikme aşamasında ne demiştik? Hem ikisinin arasını oluşturacağız. Hem de arka ile beraber tutturmuş olacağız. Şimdi ip zaten görüyorsunuz bu tarafta. Şimdi buradan da ipimi geçiriyorum ve şu arkadaki arka ortada çıkıyorum. Şimdi şu boşluktan şurada bir sağlamlaştırma yapmak istiyorum. Ağız kısmında. O yüzden aynı yere şu şekilde şu ağız kısmını bakın şurayı sıkıştırdım bu yöntemle. Biraz indirelim artık kameramızı. Şimdi bir sonraki sık iğne arasından ön tarafa çıkıyorum. Ön tarafa çıktıktan sonra şimdi burada iki ilmekten birden geçeceğim. Şimdi bunun altından giriyorum. Şu yandakinin ise üstünden giriyorum ve yine aynı çıktığım yerden çıkıyor. Bu şekilde hem birbiriyle tutturmuş olduk hem de arkayla tutturmuş olduk. Bir sonrakinden çıktım. Bu taraftan yaptım. Şimdi aynı şekilde karşıdan giriyorum. Bu şekilde bitirelim. Gelelim. Evet, şimdi geldik artık püsküllerimizi takmaya. Şimdi şöyle hatırlarsanız uçlarında ip ayırmıştık. Bu iplerden öncelikle bir tane boncuğumu geçiriyorum. Sonrasında hangi
püskülümü geçireceksem onun şöyle ortasından giriyorum iğneyle ve ipliklerimi de şu şekilde takıyorum. Bu ipi buradan geçirdim. Artık şu ilk başta tutturduğum, buna ihtiyacım yok. Bunu çıkartıyorum. Kenara alıyorum. Şimdi yukarıya doğru şurada şu boğazda bir düğüm yapacağım. Bu düğümü yaparken şu düğümün içinden bunu yukarı doğru geçireceğim. Bunu unutmayın. Aşağı doğru değil, yukarı doğru olması gerekiyor düğümünüz. Bu şekilde güzelce sıkıştırdık. Düğümümüzü hazırladık. Şimdi bir yukarı çıkıyorum burada. Bu yukarı çıkmak hemen dibinden düğümü kesmemek için. Sonrasında şu ilk yerden girdim. Yine aşağıya boncuğun içinden iniyorum. Evet, şimdi pensemin yardımıyla tekrardan aşağıya ipimi çektim. Artık burada boncuğun içinden 2 tur geçti. Boncuğun içinde iyice sıkıştı zaten ipimiz. Evet. Bu şekilde sağlamlaştırmış olduk. Şimdi ben aynısını diğer püskülüm içinde yapıp hemen geliyorum. Evet, bakın nasıl güzel oldu. Şöyle. Şöyle detaylarına bakalım biraz. Yakından gördünüz mü? Renkler çok daha farklı. Şahane, muazzam bir çanta oldu bence. Hem de çok farklı oldu gerçekten. Şimdi hemen saplarını takıyoruz ve artık çantamızı sonlandırıyoruz. İnanın kadraja aldıramadım çantayı. O yüzden zorlanacağım bu kameranın altında dikerken. Şöyle size anlatayım. Ben bunu daha sonra kucağımda dikeceğim. Şimdi öncelikle çantamızın zaten biliyorsunuz ortasını, kenar ortasını biliyoruz, işaretlemiştik. Tam buraya gelecek şekilde şu şekilde ayarlayacağım. Şu görmüş olduğunuz deliklerle olan kısmı, şu alttaki 5 sıralık ördüğüm sık iğnenin üzerinde bu kısımda tutturacağım. Ama tutturduktan sonra şu aşağıya sarkma aparatının sağlam olmasını istiyorum açıkçası. Yani daha sonra, çünkü bu ipler bir müddet sonra deforme olup bu çantanın bu haliyle şurada uzama yapıyor. Bunun da önüne geçmek adına ne yapacağız? Burayı elimizle diktikten sonra tam şu iki yan noktalarda, şuralarda şu metali tam şu hasırın olduğu yerde bir çantaya tekrardan sabitleyeceğim. Yani şurada bir tekrardan demirini de ufaktan sabitleyeceğim. Çantamın sapı sağlam olsun diye. Hemen buraları dediğim gibi bunları çarpı şeklinde dikeceğim. Şurayı da dediğim gibi normal direkt oradan al geçir sabitlemesini yapacağım. Ve ondan sonra bitmiş halini tekrar göstereceğim. Bakın şu şekilde çift katlı burayı diktim. Ve sonrasında da şurayı görüyorsunuz. Hem bu tarafından hem bu tarafından sabitledim. Şimdi bakın şu o dediğim olay şu. Bu aşağıya doğru sarktığında bununla beraber sarkmayacağı için buradaki iplere yük bindirmeyecek. Yani bu çantanın sapı artık evladiyelik. Yani buradan sonra herhangi bir şekilde kopma vesaire yaşamazsınız. Aynı şekilde diğer tarafını da tutturuyorum ve astarlama kısmını astarlama için link bırakacağım. Bu videonun içinde onu da koymayacağım. Çünkü hep aynı astarlama yöntemini kullanıyoruz zaten. Sadece şunu söyleyebilirim. Astarlarımızı hemen büzgünün, yani şuradaki karelerimizin altından, bir altındaki sık iğneden yapıyoruz. Ben bunun için artık yeşil astar kullanacağım. Beyaz, yani Amerikan bezi dediğimiz krem rengi astarlardan kullanmayacağım. Bakın çok güzel büzülüyor, görüyor musunuz?
Çantanın bir kere formunu oluşturduktan sonra o yer yapıyor ya zaten. Ondan sonra bakın açalım. Bakın. Ve şunu da çok gevşek yapmadığınız için, sık yaptığınız için bakın bağlamadan bile çantanız bu şekilde yerinde duruyor, kalıyor. Sapımızı da şimdi bitirelim ve son çekimleriyle beraberiz. Ve yeni tasarımım artık bitti. Böyle çantalar yapmayı çok seviyorum. Biliyorum ki bundan bir tane var. Mesela bir müşterim istemişti. Bu yeşil çantanın çok eskiden farklı benzerini çalışmıştım. Ama şu anda artık eşi benzeri olmayan bir çantaya dönüştü. Evet, şu model belki her yerde görebileceğiniz, bulabileceğiniz bir model. Ama işte kendi dokunuşlarınızı bırakmak böyle bir şey. Artık mesela bu çanta Aryalara tasarım çantası. Yani bunu artık başka bir yerde görürseniz bu çanta evet başkaları videomdan izlemiş yapmış demektir ya da görsellerimden. Bakın sapını bu şekilde taktım. Güzelce şurayı sabitlediğim için artık bu aşağıya indiğinde bile sap oynamıyor ve böylece kağıtlara yük binmeyecek. Sapımız gayet güzel oldu. Bu sapın avantajı ne? Ayarlanabilir olduğu için isterse çapraz bir şekilde işte dışarıda, çarşıda, pazarda, isterse koluna dönüşümlü olarak takabilecek. Gerçekten çok şık oldu. Görüyorsunuz koca bir çanta aslında. Ama topladığınızda şöyle bu halini de göstermek gerekirse aslında yine bakın elimi koyarsam net bir şekilde anlayacaksınız. Nereden baksanız yine iki karışlık bir çanta. Şu geniş kısmına baktığınızda ağzının büzgüsü, bakın tabanını her zamanki gibi bu tabandan çalıştık. Ben bu tabandan vazgeçemiyorum. O git gel tabanlardan pek haz alamadım. Çok nadir çantada kullanıyorum. O da belli olmayacak. Yani devamında bir sıkıntı yaratmayacak olduğunda. Ama onun dışında tercihim her zaman bu tabandan yana. Çünkü tabanda nihayetinde görünüyor. Yani görünen bir yer ve göründüğünde de böyle çok bambaşka bir, çünkü o git gel taban birazcık göze batan bir model oluşturuyor. Ondan da pek açıkçası haz etmiyorum. Böyle bu taban bence çok daha düzgün ve şık duruyor. İsterseniz siz belli yerlerine şeyde takabilirsiniz. Bu metaller var. Yere direkt temas etmesin diye. Onlardan da kullanabilirsiniz. Çok soru alıyorum. Şimdi şu konuda bir de açıklama getireyim. Benim gerçekten bilmiyorum. Elim nasıl ama yani bakın takır takır bir çanta. Yani hiçbir şekilde ipi yumuşatamıyorum ben. Yani elimde yumuşamıyor. Ellerim terlemediği için mi, ipi ezmediğim için mi bilmiyorum ama benim bana gelen sürekli sizin çantanız nasıl böyle dik duruyor? Sizin çantanız nasıl bu kadar kalıp gibi duruyor? Yani benim elimden kaynaklı, yani ya ekstra yaptığım herhangi bir şey yok. Ben de sizin gibi çile halinde alıyorum. Görüyorsunuz tığ numarama kadar her şeyi veriyorum. Bu çantayı mesela 3,5 milimle ördüm. İpim görüyorsunuz herkesin dışarıdan aldığı iplerden. O yüzden ben herhangi bir şekilde bakın taban kalıp gibi görüyor musunuz? Astarda koyduğumuz için herhangi bir şekilde sarkma vesaire hiçbir şey yapmayacak. Ama sizin eliniz yumuşaksa ve siz bu problemi yaşayacaksanız eğer, o zaman size tavsiyem şu: tabanı ördükten sonra tabanın içine isterseniz keçe, isterseniz hazır metrelik kanvaslar satılıyor. Onları dikerek ilk tabanı yaptığınızda yapıyorsunuz bunu. Onu dikerseniz, üzerine giderseniz sert bir taban elde etmiş olursunuz. Dediğim gibi ben hiçbir çantamda kullanma gereği duymuyorum. Benimkiler çünkü böyle kalıp gibi duruyorlar. Ama siz aynı problemi yaşıyorsanız, yani sizinki kalıp gibi olmuyorsa, o zaman mutlaka dediğim yöntemi kullanabilirsiniz diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha güzel, daha farklı birçok daha modeli beraber yapacağız inşallah. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.